90. sıramda 64 sık iğnemi ördüm. Baştaki zincirimle beraber bir tane zincir çektim ve 91. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğnemi yine atlıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine ikinci sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Baştaki zincirimle birlikte 4 sık iğne yapmış oldum. Dördüncü sık iğneme bir çift yapıyorum. İşaretleyicimi takıyorum. Arada 52 tane sık iğne örüyorum. 91. sıramda çiftimden sonra 52 tane sık iğnemi ördüm. Toplamda zincirimle beraber 58 tane sık iğnem olmuş oldu. Sonda 2, 4, 6 sık iğnem ve zincirimle beraber 7 tane sık iğnem kalmış oluyor. Bir zincir çekip 92. sırama ipim takıldı. 92. sırama geçiş yapıyorum. Şuradaki işaretleyicim de çıktı. Hemen buradan ilk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine ikinci sık iğnem. Yanındakine 3. Bu sıramda 49 tane sık iğnemi örüyorum. Zincirimle beraber 50 tane sık iğnem oluşmuş oluyor 92. sıramda. 92. sıramda 49 sık iğnemi ördüm. Baştaki zincirimle beraber 45 tane sık iğnemi örmüş oldum. Sonda 2, 4 sık iğne ve bir tane zincirimle birlikte 5 tane sık iğnem kalmış oldu. Bir zincir çekiyorum ve 94. sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramda yine ikinciye batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine ikinci sık iğnem. Yanındakine üçüncü sık iğne. Bu sıramda da 39 tane sık iğne yapıyorum. Baştaki zincirimle beraber 40 tane sık iğne yapmış oluyorum. 94. sıramda baştaki zincirimle beraber 40 tane sık iğnemi yaptım. Sonda 2, 4 ve zincirimle beraber 5 tane sık iğnem kalmış oldu. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve ikinci sık iğneme tekrar batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 95. sıramda da 34 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 35 sık iğnem olmuş oluyor. 34 sık iğnemi ördüm. Baştaki zincirimle beraber 35 tane sık iğnem oldu. Sonda 2, 4 ve zincirimle beraber 5 tane ilmeğim kalmış oluyor yine. Bir zincir çekip 96. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum yine. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda da 96. sıramda da 29 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 30 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. 96. sıramda 29 tane sık iğnemi ördüm. Baştaki zincirimle birlikte 30 tane sık iğne oluşturmuş oldum. Sonda 2, 4 ve baştaki zincirimle birlikte 5 tane sık iğnem kalmış oluyor. Bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Hemen ilk sık iğneme batmıyorum. Yine ikincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına 2, yanına 3. Bu sıramda da 24 tane sık iğnemi oluşturuyorum. Baştaki zincirimle beraber 25 sık iğnem oluşmuş oluyor.
97. sıramda da 24 tane sık iğnemi ördüm. Baştaki zincirimle beraber 25 tane sık iğne oluşturmuş oldum. Sonda 2, 4 ve 5 tane sık iğnem kalmış oluyor zincirimle beraber. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. 98. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğneme batmıyorum yine. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda da 19 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Baştaki zincirimle beraber 20 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. 98. sıramda 19 sık iğnemi ördüm. Baştaki zincirimle beraber 20 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Sonda 2, 4 ve zincirimle beraber 5 tane sık iğnem kalmış oldu. Bir zincir çekiyorum ve 99. sırama geçiyorum. Yine ikinci sık iğneme batıyorum. Bu sıramda da 13 tane sık iğne yapıyorum. Baştaki zincirimle beraber 14 tane sık iğne oluşturuyorum. 99. sıramda 13 tane sık iğnemi ördüm. Baştaki zincirimle beraber 14 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Sonda 2, 4, 5 ve zincirimle beraber 6 tane sık iğnem kalmış oldu. Bir zincir çekiyorum ve 100. sırama geçiş yapıyorum. Burada hemen yine ilk sık iğneme değil ikincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın artık büyüdü. Hemen yanına bir sık iğne daha. Toplamda bu sıramda da 7 tane sık iğne ve baştaki zincirimle beraber 8 sık iğnem oluşuyor. 100. sıramda 7 tane sık iğnemi ördüm. Baştaki zincirimle beraber 8 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Sonda 2, 4, 5 ve zincirimle beraber 6 tane sık iğnem kalmış oluyor. Bir zincir çekip 101. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine 2, yanındakine 3, 4, 5, 6 ve zincirimin üzerine 7. sık iğnemi yapıyorum. Batabilirsem 7. sık iğnemi yaptım. Alt sırama geçiyorum. Burada yine birleşim yeri var. Bakın buraya batmıyoruz. Her zamanki gibi hemen yanındakine biraz sıkı yaparak 8. sık iğnemi yapıyorum. Yanına geçiyorum. 9. Bu sıramda alt sıralara geçerek toplamda 30 tane sık iğne örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 31 tane sık iğne oluşturmuş oluyorum. 30 sık iğnemi ördüm. Alt kattaki sıralarıma geçerek baştaki zincirimle beraber 31 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Sonda 4 tane sık iğnem ve baştaki zincirimle beraber 5 tane sık iğnem kalmış oldu. 5. sık iğneme bir çift yapıyorum. 1 ve 2 kez batarak çiftimi oluşturuyorum. Buraya hemen işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanına 4 tane sık iğnemi örüyorum. Zincirime de 4. sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum ve 102. sırama geçiş yapıyorum. Burada ikinci sık iğneme batıyorum yine. Bir sık iğne, yanındakine 2, yanındakine 3. İşaretleyicimin olduğu yerdeki işaretleyicimi çıkarıyorum. İlk çiftimin ilk sık iğnesine batıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Çiftimin ikincisine batıyorum ve işaretleyicimin olduğu yere batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Bundan sonrasında 54 tane sık iğne örüyorum. Buraya geliyorum köşeme. Burada yine zincirimi örüyorum. Alt sıralarıma geçerek 54 sık iğnemi tamamlıyorum. İşaretleyicimden sonra 54 sık iğnemi ördüm. Burada daha önceden işaretleyici takmıştım. Arttırma yaptığım yerde o işaretleyicimi çıkarmamıştım. Oraya gelmiş oldum. Sonda 2, 4,
5 ve zincirimle beraber 6 tane sık iğnem kalmış oldu. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Çiftimin ilk sık iğnesine batıyorum ve işaretleyicimin olduğu yere batarak bir sık iğne yapıyorum. Çiftimin ikinci sık iğnesine batıyorum ve işaretleyicimin olduğu yere batarak bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki son 4 sık iğnemi örüyorum. 2 3 ve zincirimin üzerine de 4. sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 103. sırama geçiş yapıyorum. 102. sıramda toplamda 66 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. Baştaki zincirimle beraber. 103. sıramda ilk sık iğneme batmıyorum yine. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine 2 ve yanındakine 3. 3 sık iğnemden sonra burada 3 tane sık iğne yaptım. Baştaki zincirimle beraber 4 olmuş oldu. 5. sık iğnemin üzerine bir çift yapıyorum. İşaretleyicimi takıyorum. Arada 56 tane sık iğnemi örüyorum. Çiftimden sonra 56 sık iğnemi yaptım. Hemen sonda 4, 2, 4 ve sondaki zincirimle beraber 5 tane sık iğnem kalmış oldu. 5. sık iğneme tığımı batıyorum ve bu noktaya da bir çift yapıyorum. İşaretleyicimi takıyorum. Sondaki 4 sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. 2 3 ve zincirimin üzerine de 4. sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekip 104. sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramda her bir sık iğnemin üzerine ikincisine batıyorum yine. Her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Toplamda bir önceki sıramda 68 tane sık iğnem oldu arttırmalarımdan sonra. Bu 68 sık iğnemi örüyorum. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Şimdi 3 sık iğnemden sonra yine her zamanki yaptığım işlemi uyguluyorum. Çiftimin birinci sık iğnesine ve işaretleyicimin olduğu yere batarak ilk sık iğnemi yaptım. Çiftimin ikinci sık iğnesine ve işaretleyicimin olduğu yere ikinci sık iğnemi yaparak burayı da örmüş oldum. Arada 56 sık iğnemi yine örüyorum. İşaretleyicimin olduğu yere geliyorum. Yine aynı işlemi uyguluyorum. Sondaki 4 sık iğnemi de örüyorum zincirimle beraber. Bir zincir çekip 105. sırama geçiş yapıyorum. 104. sıramda baştaki zincirimle beraber 68 tane sık iğnemi ördüm. Bir zincir çektim ve 105. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğneme batmıyorum yine. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu sıramdan sonra arttırmaları artık uzun bir süre arttırma yapmayacağım. Yanındakine batıyorum. Bu sıramda 57 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 58 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. Baştaki zincirimle beraber 105. sıramda 58 tane sık iğnemi örmüş oldum. Sonda 2, 4, 6, 8, 9 ve sondaki zincirimle beraber 10 tane sık iğnem kalmış oldu. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum ve 106. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğnemi atlıyorum. İkincisine batıyorum. Yine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda da 47 tane sık iğnemi yapıyorum. Baştaki zincirimle beraber 48 sık iğnem oluşmuş oluyor. Baştaki zincirimle beraber 48 tane sık iğnemi ördüm. Sonda yine 2, 4, 6, 8, 9 ve sondaki zincirimle beraber 10 tane sık iğnem kalmış oldu. Bir zincir çekip 107. sırama geçiş yapıyorum. Burada hemen ilk sık iğneme değil her zamanki gibi ikinci sık iğnemi batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına yine bir sık iğne. Bu sıramda da 43 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 44 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. Evet, baştaki zincirimle beraber 107. sıramda toplamda 44 tane sık iğnemi oluşturmuş oldum. Sonda 1, 2, 3
ve baştaki zincirimle beraber 4 tane sık iğnem kalmış oldu. Bundan sonraki ya bu sıramla beraber 10 sıramda yine sonda bu şekilde 4 tane 3 sık iğne 1 zincir kalacak şekilde öreceğim. Sıra sayılarım bir zincir çekip yani 108. sırama geçeceğim. Burada sırada başlarken yine her zamanki gibi ilk sık iğneme batmayacağım. İkinci sık iğneme batarak ve baştaki zincirimi sayarak 40 tane sık iğne öreceğim. 109. sıramda yine aynı işlemi yapacağım. Bir zincir çekeceğim. 35 tane sık iğne ve zincirimle beraber 36 tane sık iğne örmüş olacağım. Sonlarda hep bu şekilde 4 tane zincirimle beraber 4 tane sık iğnem kalacak. 107. sıradan yani şu an ördüğüm sıradan 116. sıraya kadar bu şekilde işlemimi devam ettireceğim. Sıra sayılarımı videomun içerisine ekleyeceğim. Açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Sıra sayılarımın içerisinde zincir sayısı da dahil olarak, yani mesela bu sıramda kaç tane örmüştük? 43 tane örmüştük. Bir tane zincirle beraber şöyle göstereyim. 43 tane örmüştük. Baştaki bir zincirimizle beraber 44 tane sık iğnemiz olmuştu. Bu toplamda olan yani 44 sık iğnemi sayacağım. Yani siz bir tane eksilterek zincirinizi saymadan bir sonraki sıramda mesela 39 tane sık iğne öreceğim ama baştaki zincirimle beraber 40 olacak. Bu şekilde 40 olarak yazarak videomun içerisine ekleyeceğim. 116. sıramda bu şekilde 116. sırama kadar bu şekilde öreceğim. 117. sıramda tekrar sizlerle buluşacağım. 116. sıramda 7 tane sık iğnemi ördüm. Baştaki zincirimle beraber 8 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Bir zincir çekip 117. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına ikinci sık iğnem. Yanına 3 4 5 6 ve zincirimin üzerine de 7. sık iğnemi örüyorum. Hemen burada kesişim noktasına değil bir alt sırama geçiş yaparken şuraya batmıyorum, yani daha önce örülmüş olan yere her zamanki yaptığım gibi yanındakine batıyorum, bir sık iğne yapıyorum, yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda da her alt kısmıma inerek toplamda baştaki zincirimle beraber 38 tane sık iğne örmüş oluyorum. 37 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 38 sık iğnem oluşmuş oluyor. 117. sıramda 37 sık iğnemi ördüm. Burada baştaki zincirimle beraber 38 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Bu noktada bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum ve 118. sırama geçiş yapıyorum. İkinci sık iğneme batıyorum yine. Bu sıramda da her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 67 tane sık iğnemi oluşturuyorum. Baştaki zincirimle beraber 68 sık iğnem oluşmuş oluyor. Burada köşelerde yine zincirlerime batmayı unutmuyorum ve arka taraflarda bakın şu şekilde dönmüş olan yerler var, onlara da batmayı unutmadan toplamda zincirimle beraber 68 sık iğnemi örüyorum. 118. sıramda baştaki zincirimle beraber 68 sık iğnemi tamamlamış oldum. Bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum, ben yine ikinci sık iğneme batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda 61 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber, şurasıyla beraber 62 tane sık iğnem oluşuyor. Evet, 119. sıramda zincirimle beraber 62 tane sık iğnemi oluşturmuş oldum. Sonda 2, 4, 5 ve zincirimle beraber 6 tane sık iğnem kalıyor. Bir zincir çekip 120. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğneme batmıyorum yine. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine 2 sık iğne, yanındakine 3. sık iğnemi yapıyorum. Bu sıramda da 55 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 56 tane sık iğnem oluşmuş oluyor.
Evet, 120. sıramda da 55 tane sık iğnemi ördüm. Baştaki zincirimle beraber 56 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Sonda 2, 4, 5 ve zincirimle beraber 6 tane sık iğnem kalıyor. Bir zincir çekip 121. sırama geçiş yapıyorum. Burada hemen yine ilk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine yine bir sık iğne. Bu sıramda da 51 tane sık iğnemi örüyorum. Başta çekmiş olduğum zincirle beraber 52 tane sık iğne sayıyorum. 121. sıramda zincirimle beraber, baştaki zincirimle beraber 52 tane sık iğnemi örmüş oldum. Sonda bakın 1, 2, 3 sık iğne ve baştaki zincirimle birlikte 4 tane sık iğnem kalmış oluyor. Bir zincir çekiyorum ve örgümü çevirip 122. sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramda da 47 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 48 sık iğnem oluşmuş oluyor. Sonda yine 1, 2, 3 sık iğnem şöyle 1, 2, 3 sık iğnem ve sondaki zincirimle beraber 4 tane sık iğnem kalmış oluyor. Bir zincir çekip 123. sırama geçiş yapıyorum. Orada da yine 43 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 44 sık iğnem oluşmuş oluyor. Ve sonda yine 3 sık iğnem ve sondaki zincirimle beraber 4 tane sık iğnem kalmış oluyor. Bu şekilde 12 sıra devam ediyorum. Şu anda yapmış olduğum 121. sıramla beraber 12 sıra bu şekilde devam ediyorum. Sonda 3 sık iğne, bir zincir kalacak şekilde 12 sıramı bu şekilde örüyorum. Yine açıklama kısmına sıra sayılarını yazacağım. Sıralardaki ilmek sayılarını yazacağım. Videonun içerisine de bu videodan sonra hemen eklemiş olacağım. 133. sıraya kadar bu şekilde öreceğiz. 133. sıramızda tekrar örgümüzü yapmak için buluşacağız. 12 sıramı tamamladım. En son 132. sıramda 7 tane sık iğne baştaki zincirimle beraber 8 tane sık iğne oluşturmuş oldum. Hemen bir zincir çekiyorum. Örgümü çevirip 133. sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramda ilk sık iğneme batmıyorum. Yine ikincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, sondaki zincirimin olduğu yere yine bir sık iğne yapıyorum. Alt sırama geçiyorum. Burada daha önce ördüğüm yere batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu sıramda buradaki son zincirimin olduğu yere kadar zincirimi de örerek 37 tane sık iğne yapıyorum. Baştaki zincirimle beraber 38 tane sık iğne oluşturmuş oluyorum. Bir zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. Buradan 38 sık iğnemden sonra bir zincir çekiyorum. Bir üst sırama geçiyorum. Buradan itibaren 67 tane sık iğnemi oluşturuyorum. Bu kısma gelince yine alt sıralara geçerek 67 sık iğnemi oluşturuyorum. Baştaki zincirimle beraber 134. sıramda da 68 tane sık iğnem olmuş oluyor toplamda. Evet, 134. sıramı da ördüm. Baştaki zincirimle beraber 68 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum ve 135. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu sıramda yine eksiltme yapacağım kenarlardan. Toplamda bu sıramda 135. sıramda 57 tane sık iğne örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 58 tane sık iğne oluşturmuş oluyorum. Son 57 sık iğnemi yaptıktan sonra, yani zincirimle beraber 58 sık iğnemi yaptıktan sonra 2, 4, 6, 8, 9 sık iğnem ve sondaki zincirimle beraber 10 tane sık iğnem kalmış oluyor. Bir zincir çekiyorum. 136. sırama geçiş yapıyorum. Her bir sık iğneme birer tane sık iğne yapıyorum. Ya ilk sık iğneme yine atlıyorum, ikincisinden başlayarak birer tane sık iğne yapıyorum. 47 tane sık iğne örüyorum. Başta çekmiş olduğum zincirimle birlikte 48 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. Sonda yine bu köşemde 9 sık iğnem ve sondaki zincirimle beraber 10 tane sık iğnem kalmış oluyor. 137. sıramda tekrar
sizlerle buluşuyorum. 136. sıramda da 47 sık iğnemi yaptım. Baştaki zincirimle beraber 48 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Sonda yine 2, 4, 6, 8, 9 ve sondaki zincirimle beraber 10 tane sık iğnem kalıyor. Bir zincir çekip 137. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda da yine eksiltme yapacağım. 137. sıramda 42 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 43 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. Sonda 1, 2, 3, 4 ve sondaki zincirimle beraber 5 tane sık iğnem kalmış oluyor. Bundan sonraki yani 137. sıramdayım şu anda. 144. sırama kadar 144. sıramla beraber 145. sırama kadar bu şekilde sonlarda 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir kalana kadar örüyorum. Sıra sayılarındaki yine sık iğne sayılarını sizlerle paylaşacağım. Hem açıklama kısmında hem de bu videonun sonunda 145. sıramda tekrar sizlerle buluşacağım. Evet, 137. sıramdan başlayarak sonlarda bu şekilde 5'er tane yani 4 sık iğne bir zincir, 4 sık iğne bir zincir bırakarak 144. sırama kadar ördüm. 144. sıramda da bir zincir çektim, 7 sık iğne ördüm. Toplamda baştaki zincirimle beraber 8 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Sonda yine 2, 4 ve 5 tane sık iğnem kalmış oldu sondaki zincirimle beraber. Bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Hemen yine ilk sık iğneme değil ikincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne ve son sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Zincirimin üzerine geliyorum. Bu noktaya da bir sık iğne yapıyorum. Hemen burada alt sırama ineceğim. Buradaki bakın zaten ördüğüm yere batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu sıramda alt sıralara inerek 145. sıramda alt sıralara inerek 37 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 38 tane sık iğne örmüş oluyorum. 145. sıramda 37 sık iğnemi ördüm. Baştaki zincirimle beraber 38 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Bir zincir çekip 146. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Yine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine yine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak 67 tane sık iğnemi elde ediyorum. Bir zincir baştaki çektiğim zincirimle beraber 68 tane sık iğnem oluyor. Burada üst sıralara çıkarken burada boşluklarım oluşmuştu şu şekilde. Dönen yerlere batmayı unutmuyorum. Bu kısma kadar sık iğnelerimi örüyorum. Bundan sonra da alt sıralara örerek 68 baştaki zincirimle beraber 68 ilmeğimi elde ediyorum 146. sıramda. Artık çantamızı yarılamış oluyoruz. Bundan sonraki yani 147. sıramda çantamızın diğer yarısını örmeye başlayacağız. Onu da bir sonraki videomda devam edeceğim. Aşağıya linkini bırakıyorum. Diğer videolarımın linkinin olduğu gibi oradan açıklama kısmından tıklayarak diğer videoma da ulaşabilirsiniz.